Ferit ve Seyran'ın karmaşık ilişkisi devam ederken Korhan ailesinde olaylar gün geçtikçe yükselmeye başlıyor. Geçen bölüm Yusuf ve Pelin arasında gerçekleşecek ilişkiye değinmiştim ve fragmanda da gördüğümüz üzere tahminlerimiz tutmaya başlıyor. Yusuf'un İstanbul'a gelmesiyle birlikte Ferit ve Seyran arasındaki ilişki gittikçe karmaşıklaşmaya başlamıştı. 6. bölümde Yusuf'un artık tüm olanları göze alarak Yalı'nın içine, hatta Halis Ağa'nın karşısına çıkabilmesi onun ne kadar ileri gidebilecek ve takıntılı bir tip olduğunu bizlere gösteriyor. Yalı Çapkın 7. bölüm fragman analizine geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Öyleyse devam edelim. Yalı'ya gelen Yusuf'un planı ne? Yusuf iyice ileriye giderek Halis Ağa'nın karşısına çıkıyor. Ancak bence burada Halis Ağa'ya Seyran'a karşı olan hislerinden bahsetmeyecektir. Çünkü fragmanda Yusuf'un Pelin'le karşılaştıklarını görüyoruz. Karşılaştıkları yer ise bizzat Korhan ailesinin yalısı. Pelin burada yine her zamanki gibi balkondan içeri girmeye çalışırken Yusuf'a yakalanıyor. Yani Yusuf çok büyük ihtimalle bekçi olarak yalıda bir işe başladı. Bu yüzden Yusuf Seyran'la arasında olan ilişkiyi Halis Ağa'ya anlatsaydı eğer çok büyük ihtimalle Halis Ağa böyle bir duruma izin vermezdi. Yani Yusuf yalıda çalışmaya başladığına göre Halis Ağa bazı şeylerden hala habersiz. Yine yalıda Abidin'in Yusuf'un boğazını sıkması ve Ferit'in tüm olanlara sinirlenerek tüm stresini spor salonunda çıkarmaya çalışması da bunun işareti. Peki Ferit ne yapacak? Ferit fragmanda da gördüğümüz üzere Seyran'a karşı sabır testi mi ya bu diyerek Yusuf'un yalıya girmesine ve dedesi Halis Ağa'nın karşısına çıkma olayından bahsediyor. Yusuf da büyük ihtimalle Halis Ağa'ya önceden tanıştıklarını anlatacak fakat dediğim gibi onu sevdiğini söylemeyecektir. Ancak Halis Ağa hala bir şeylerden emin olmadığı için Kazım'a da sorular sormaya devam ediyor. Burada sorduğu soru bu çocuk iyi biri mi, tanır mısın diyor. Burada bahsettiği kişi Yusuf ve onu işe alırken bazı şeylerden emin olmak istiyor. Ferit de doğal olarak bu duruma oldukça fazla sinirleniyor. Ferit'in yine fragmanda bıktım sizin abla kardeş hem suçlu hem güçlü tavırlarınızdan derken büyük ihtimalle önceki bölümde Suna'nın Pelin'in boğazını sıkmasından bahsediyor. Biliyorsunuz ki Suna 6. bölümde artık dişlerini göstermiş ve Pelin'e Ferit ve Seyran'dan uzak durmasını söylemişti. Tabii ki Pelin yaşanan bu olayı Ferit'e anlatınca Ferit de bunun hesabını Seyran'dan soracak gibi duruyor. Peki Suna ile Fuat arasında neler olacak? Suna ile Fuat'ın arasındaki ilişki her bölüm daha da yakınlaşmaya başlıyor. Daha önceki videolarımda da dediğim gibi Fuat bu hikayede önemli bir karakter. Fuat'ın çocuğunun olmaması onu üstse de aynı zamanda Ferit'in Seyran'la çocuk yapmayı düşünüyoruz dediği zaman Fuat'ın bu durumdan oldukça rahatsız olduğunu gördük. Ferit'in yaptığı tasarımla da gittikçe Halis Ağa'nın karşısında ön plana çıkması Fuat'ı rahatsız etmeye başladı. Yani Fuat zamanla Suna ile ilişkisini daha da ileri bir boyuta taşımak isteyecektir. Ancak Suna ilk başta her ne kadar Fuat'la bir ilişki kuracak gibi olsa da 6. bölümde anlıyoruz ki Abidin'in de Suna'ya karşı bazı hisleri var. 6. bölümü detaylı izleyen kişiler bu detayı fark etmiştir diye tahmin ediyorum. Peki ileride neler olacak? Fuat'la iş bahanesiyle gittikçe ilişki kurmaya başlayacak olan Suna işlerin ciddiyete binmesiyle biraz daha mesafeli durmak isteyecektir. Ancak babası Kazım'ın baskılarıyla Fuat'la mecburi olarak bir ilişki yürütmek zorunda kalacak gibi gözüküyor. Tabi bu sırada Suna'nın aklı Abidin'de kalacak ve böylece bu ikili arasında da yasak bir ilişki görmeye başlayacağız. Peki Yusuf'la Pelin arasında ileride neler olacak? Pelin Yusuf'la tanıştı ve onu fragmanda tanıdığını görüyoruz. Yani Ferit yalıda olanları büyük ihtimalle Pelin'e anlatmış gibi gözüküyor. Pelin'le Yusuf tanıştıktan sonra Pelin Yusuf hakkında bazı planlar yapacak gibi duruyor. Pelin muhtemelen Yusuf'u kullanmaya başlayacak ve Seyran'la Ferit'in ayrılması için sürekli Yusuf'a yönlendirmeler yapacak. İfakat konusuna gelirsek yalıda en çok ahlak satan kadın olan İfakat herkesten daha ahlaksızca şeyler yapıyor. Ancak ben Gülgün'ün sürekli İfakat'a karşı duruş sergilemesini oldukça beğeniyorum. Tabi ileride Gülgün İfakat'la kocası arasındaki ilişki öğrenince çok büyük çöküş yaşayacak, bunu bilmekte oldukça üzücü aslında. Evet dostlar, Yalı Çapkını 7. bölüm fragman analizinin sonuna geldik. Bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada aşağıya kendi görüşlerinizi de yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.